Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Life Routine kanalındasınız ve cilt bakım rutiniyle devam ediyoruz. Bu videoda cilt bariyerini güçlendiren bir cilt bakım rutini yapacağız arkadaşlar. Çünkü retinole başlamak istiyorum. İlk defa retinol kullanacağım. Retinol diyorum fakat retinal serum aldım. Ve bu serumu kullanmadan önce cildimi retinale hazırlamak istiyorum. Bunu da cilt bariyerini güçlendirerek yapmayı düşünüyorum. Her ne kadar kullandığım ürünler zaten cilt bariyerime destek vermiş olsa da son dönemde hem çevre hem stres hem hastalıklar hem de kullandığım asitli ürünlerden sonra cilt bariyerimin zayıflamış olma ihtimalini göz önünde bulundurdum ve ne olur ne olmaz diye retinale başlamadan önce cilt bariyerimi güçlendirmeye karar verdim. Bu rutin cilt bariyerini güçlendirirken aynı zamanda cilde yoğun da bir nem sağlayan bir rutin arkadaşlar. Özellikle bu aylarda yani kış aylarda cildinizi normalden daha fazla daha yoğun bir nem vermezseniz cildiniz kurumaya gidebilir ki ben yağlı karma ciltli biri olarak bu dönemde ciddi kuruluk yaşadığım zamanlar oluyor. Böyle bütün yüzümde değil de tabii ki bölgesel kuruma yaşıyorum. Bölgesel kuruma bile çok rahatsız edici ki bütün yüzü kuru olanları düşünemiyorum. Gerçekten rahatsız edici. Şimdi yağlı ciltli olmak da bir sorundur ama arkadaşlar kuru ciltli olmak gerçekten daha büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü cildiniz böyle batıyor gibi oluyor, cildiniz kızarıyor, gerginleşiyor, pul pul dökülecek gibi hissediyorsunuz. Yağlı cildin sorunu da çok çabuk sivilce çıkarması, çok çabuk komedon oluşturması. O da sinir bozucu ayrı bir şey. Fakat gerçekten cildin sürekli kuru olması da kötü bir şey. Bunu bu kış aylarında anlamış oldum. Şu an önümde 4 tane nemlendirici ürün var arkadaşlar. Bu arada şunu belirteyim. Cilt temizleme aşamasını ben önceden yapmıştım. O yüzden bu videoda cilt temizleme adımını göstermiyorum. Fakat siz tabii ki bu rutine sıfırdan başlayacaksanız cilt temizleme adımlarını da mutlaka ekleyin. Bu gördüğünüz Story'den ürünlerini yeni aldım. Kanalımdaki en son videoda kısa bir kutu açılışını yapmıştım arkadaşlar. Üstün körü bir şekilde göstermiştim. Tekrar kabından sizle birlikte çıkaracağız ve yapılarını size net bir şekilde göstereceğim. Anlamış olacaksınız. Bu hyaluronik asit tonik bitmek üzere artık son günlerini yaşıyor. Dibinde kaldı. Bunu sonuna kadar kullanacağım. Sonra bitenler videosu için kenara ayıracağım. Burada da Sirene markasına ait bir serum var. Hyaluronik asit serumu var. Bu ikisini cildin su tutma kapasitesini arttırmak için kullanacağım. Essence'ı serumdan sonra kullanacağım. Çünkü daha yoğun kıvamlı ve seramit içeriyor. Seramit içeriği cildin nemlendirme kapasitesini arttırmanın yanında cilt bariyerini güçlendirici bir etkide bulunacak. Ve tabii ki cilt bariyerini destekleme deyince en sevdiğimiz içeriklerden biri de Centelli Asiatica arkadaşlar. Bununla ilgili kanalımda ayrı bir içerik videosu var. İçerik 101 başlığı altında. Ya da bir aktif içerik, bir ürün oynatma listesinde bulabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. Orada hem Centelli'yi detaylı bir şekilde anlattım hem de kullandığım Centelli Asiatica içeren ürünleri gösterdim. Bu da Toride'nin Centelli Asiatica içeren kremi. Cilt bariyerine ciddi anlamda bir destek sağlayacak. Zayıf olan cilt bariyerini onaracak. İşte cildimde onarıma ihtiyaç duyan, hasarlı olan bölgeler varsa o bölgelerin iyileşmesini hızlandıracak. O yüzden bu krem benim cilt bakımımda hem son adımım olacak hem de en güçlü destek verici içerik olacak. O zaman nemlendiren ve cilt bariyerini güçlendiren rutinimize başlıyoruz. Videonun başında söylediğim gibi arkadaşlar ben cilt temizlemeyi yapmıştım. O yüzden bu aşamayı atlıyorum. Siz yapmadıysanız mutlaka yapın. Cilt temizliği adımı yeterince yapılmadıktan sonra bu ürünlerin hiçbirinden beklediğiniz, istediğiniz verimi alamazsınız arkadaşlar. Çünkü cildinizde hafif tıkanıklıklar ve kirler olacağı için bu ürünlerin emilmesini engelleyebilir. Öncelikle cildimi hafif ıslak bırakmışken yani hafif nemli bırakmışken hyaluronik asit uyguluyorum. Hyaluronik asit toniği uyguluyorum. Böylece cildimde bulunan suyu ilk adımda tutmuş oluyoruz. Bu arada size kıvamını da göstermiş olayım bu ürünün. Gerçekten su gibi bir kıvamı var. Tekrar alır mıyım? Tekrar almam. Bunu bitenler videosunda söyleyecektim ama şimdi de söylemiş oldum. Zaten hyaluronik asit içeriğini anlattığım videoda da söylemiştim. Ama kötü bir ürün mü? Değil. Şöyle bir yönü oluyor. Yani çok sulu ve duru olduğu için yeterince nemlendirdiğini hissetmiyorsunuz ve bir miktar daha fazla kullanma ihtiyacı hissediyorsunuz. Şu an bende olduğu gibi. Bu adımda cildin tamamen nemli olmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. Bu sadece tonik aşaması. Aslında cildi neme hazırlama aşaması diyebiliriz. O yüzden bundan tam bir nemlendirme beklemiyorum. Ve sıra geldi hyaluronik asit serumuyla nem tutma kapasitesini en son noktaya ulaştırmaya. Bu serum gerçekten büyük ve bereketli bir serum arkadaşlar ve cam şişede bakın olması gereken en sağlıklı ve çok da büyük bir damlalığı var. Yani bu ürünün de incelemesini yapacağım ama öncelikle en azından yarısından fazlasını kullanayım diyorum. Bakın damlalığı da cam ama yani o kadar büyük bir ürün
yarısından fazlasını kullanmam için bayağı zaman geçecek gibi. Gördüğünüz gibi hyaluronik asit konusunda birazcık elimi bol tutuyorum arkadaşlar. Çok cimri davranmıyorum. Hem bir zararı yok. Şöyle iki elime yayıp yüzüme eşit bir şekilde dağıtacağım. Bu arada şunu da yapabilirsiniz. Ben bazen şu avuç içimde kalan ürünü şöyle elimin üstüne yediriyorum. Yine zaten cilt bakım rutinini tamamladığımda kullandığım ürünlerden elimin üstüne de sürüyorum ama aklınızda olsun, bu bir alışkanlık olsun. Çünkü yüzünüze gösterdiğiniz özeni ellerinizin üstüne göstermezseniz ellerinizde bir süre sonra kırışmaya başlayacaktır arkadaşlar. Kapağını da örtelim. Evet, bu iki ürünle şu an ben oldukça neme hazır, cilt üstündeki suyu tutmuş olan ve üzerine gelecek ürünü verimli bir şekilde alacak olan bir cilt yüzeyi hazırladım arkadaşlar. Nemlendirme aşamasının yarısı tamam. Şimdi sıra geldi cilde seramik desteği vermeye. Bunu kutusundan özellikle çıkarmadım. Sizin de görmenizi istedim. Kutuyu ve tam boyutunu. Bakın şişe şu şekilde. Kaç mililitre olduğuna bakalım. Arkasında 100 mililitre yazıyor arkadaşlar. Bu arada açtığınız ürünlerin şu simgesine dikkat edin arkadaşlar. Burada 12M yazıyor. Yani bu ürünü açtıktan 12 ay sonra artık bu ürün son kullanma tarihine ulaşmış olacak. 12 ay içinde bitirmeniz gerekiyor. Sanırım ben bu Toradan markasıyla çok iyi anlaşacağım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız kıvamına? Ne kadar yoğun olduğunu size göstermek istiyorum. Serumla nemlendirici arasındaki bir form arkadaşlar, Essence'lar. Evet, bir miktar daha alacağım. Çünkü ikiye böldüğümde az geldi. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ürüne bayıldım. Gerçekten. Yani şu serinin seti olursa mutlaka almak ve denemek isterim. Ürünün yapısı, dokusu, verdiği hissiyat o kadar güzel ki. Yani hissiyatı ve dokuyu tam tarif edemiyorum ya da tarif etmekte zayıf kalıyorum diyebilirim. Böyle seyahat boyu ürün tester'ı görürseniz kaçırmayın veya indirim görürseniz değerlendirebilirsiniz. Geldik son aşamaya ve en güçlü aşamaya. Çünkü uyguladığım bu rutinde cilt bariyerini güçlendirmedeki en büyük rolü Centel'le Asiatica uygulayacak arkadaşlar. Farklı bir içerikte kullanabilirdim. Farklı bir içerikte de cilt bariyerini çok iyi güçlendirebilirdim. Fakat ben şu an Centel'le Asiatica'yı kullanmayı seçtim. Mesela cilt bariyerini güçlendirici çok güzel bir ürünüm daha var. Fakat onu bitirdim maalesef. İkinci şişemi bitirdim. Bakın bu Hype markasına ait ginseng serumu. Bu benim ikinci şişem ve bunu bir aktif içerik bir ürün serisinde yorumlamıştım. Cilt bakımında ginseng kullanımını anlattığım videoda yorumladım. O yüzden cilt bariyerinizi güçlendirmek için birden fazla seçeneğiniz olduğunu bilin. Hangi seçeneğin cildinize daha iyi olduğuna tabii ki arkadaşlar siz karar vereceksiniz. Ya kendiniz ya da bir uzman dışında buna hiç kimse karar veremez. Peki o zaman bu Centella kremimizi açalım. Bakın şöyle içinden bir çubuk çıkıyor. Yani parmağınızı kreme sürmeden bu çubukla kremi almanız için daha steril bir uygulama oluşturulmuş. Bu çok güzel bir şey. Çünkü bu kremler de açıldıktan sonra ve cildimizle, elimizle temas ettikçe su bazlı oldukları için bakteri oluşturmaya çok müsaitler arkadaşlar. Bir de açtığınız ürünü böyle az az kullanan, uzun süre kullanan biriyseniz, uzun süre bitiremeyen biriyseniz gerçekten o kremler bakteri oluşturmaya çok müsait oluyor. Su bazlı kremlerin kaderi bu. Yani nerede su varsa orada bakteri oluşumuna açık bir alan oluşuyor. Ama mesela tamamen yağdan oluşan kremlerde bunu göremezsiniz. Yağ bazlı kremler bakteri oluşumu için daha zor yerlerdir. O yüzden su bazlı kremlerde buna dikkat etmek güzel bir fikir. Bu mantığı sevdim. Arada bir iç kapak daha oluyor. Sanırım hava ile temasını en aza indirmek için. Bunu da şöyle koyalım. Evet, çubuğunuzla istediğiniz mikserde alıp cildinize uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İster direkt yüzünüze sürün. İster direkt şöyle çubuğa değmeyecek şekilde parmağınızı alın. Cildinize dağıtın. Karar sizin. Ne kadar kullanacağınızın kararı da cildinizin ihtiyacına göre değişecek. Ben önce şu miktarı bir cildime yayacağım. Harika. O kadar cildimin ferahladığını hissediyorum ki şu an. Böyle soothing kremler vardır ya, calming, soothing diye geçen rahatlatıcı kremler vardır. Tam olarak o rahatlatıcı işlevi verdiğini söyleyebilirim. Cildiniz kızardığında, cildinizde bir yangı oluşturduğunda gerçekten elinizin gideceği kremlerden biri olmuş arkadaşlar. Bu arada ben birazını dudağıma sürdüm. Çünkü dudakları çok çabuk kuruyan ve soyulan biriyim. Ekstra bir dudak ürünü kullanmam gerekiyor. Bunu da siparişini yakın zamanda oluşturacağım. Arkadaşlar şu an cildimde oluşan rahatlama hissini size tarif edemem. Bir kere cildimi çok ferahlamış hissediyorum.
rahatlamış. Mesela kızarıklık oluşsaydı büyük ihtimal o kızarıklığı dağıtıcı etkide bulunurdu. Ve nem kısmı gerçekten cildimi doyurmuş durumda. Yani cildimi ben kuruyorum diye çığlık atmıyor şu an. Yönüyle de çok memnun kaldım. Ben bu kremi çok beğendim arkadaşlar. Yani bir sürü Centella Asiatica içeren ürün kullandım. Hepsinin ayrı ayrı işlevi var. Hepsinin ayrı bir özelliği var. Fakat bu krem özellikle böyle cildini rahatlatmak isteyen, sakinleştirmek isteyen, kızarıklıkları dağıtmak isteyen kişiler için çok ideal olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle söyleyeyim. Eğer ben bu kremi Centella Asiatica içeriğini anlatmadan önce denemiş ve kullanmış olsaydım kesinlikle o videonun favori içeriği bu krem olurdu. Toriden markasına dair izlenimlerim çok olumluydu. Çok pozitifti. Okuduğum yorumlar, izlediğim videolar gerçekten anlatıldığı gibiymiş. Gerçekten hakkını veren bir markaymış. Ben Toriden markasıyla uzun süre devam edeceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şu an diğer ürünlerine karşı da büyük bir merak oluştu. O yüzden hazır indirim dönemi bitmeden son günündeyiz indirimin. İndirim kodunu da kullanarak Toriden'in diğer seyahat boyu ürünlerinde sipariş vermeyi ve denemeyi düşünüyorum. Size her zaman önerdiğim, her videoda söylediğim ve tekrar söyleyeceğim şey şu ki lütfen bir ürünü merak ediyorsanız ve cildinize olan etkisinden emin değilseniz önce seyahat boy ürünleriyle tanışın. Önce onları almaya çalışın. Ben de öyle yapacağım. Bu arada şunu ekleyeyim. Şimdi aklıma geldi. Şimdi bu çubuğun kullanımı çok güzel. Fakat bu çubuğu hijyenik bir şekilde saklayacak bir alanınız da olması lazım. Ben şunu beklerdim. Ya bu çubuğun katlanır olmasını ve şu aradaki bölümde, şu iç kapakla dış kapak arasındaki bölümde saklanabiliyor olmasını isterdim. Yani bunu böyle koyamıyorum bakın. Kapak örtülmüyor. Daha küçük bir boy yapıp şuraya sığacak bir şekilde bunu koysalardı çok daha hijyenik olurdu. Şimdi ben bu çubuğu nereye koysam, nerede saklasam, nerede hijyenik bir şekilde tutsam diye düşündüm. Belki bir süre şöyle kutusunun içinde saklarım. Fakat bu kutuyu da uzun süre tutmayı düşünmüyorum. Tutamam yani, geri dönüşüme atarım diye düşünüyorum. Bunun için bir çözüm arayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi çubuğu koyma fikri güzel ama bu çubuğu saklanacağı hijyenik bir alan oluşturmaları da iyi olurdu. Evet arkadaşlar, bu ara benim uyguladığım cilt bariyeri güçlendirici nemlendirme rutini bu şekildeydi. Sıradan tekrar sayacak olursam önce hyaluronik asit toniği, daha sonra hyaluronik asit serumu, 3. adımda seramit içeren koyu kıvamlı bir essence, son adımda da Centella Asiatica içeren serinletici, rahatlatıcı bir krem kullandım. Şu an cildimi çok iyi hissediyorum. İyi bir şekilde neme doymuş ve rahatlamış hissediyorum. Bunu düzenli bir şekilde yaptığımda cilt bariyerimi kısa sürede güçlendireceğine inanıyorum. Ve bir süre sonra artık retinal serumu da cilt bakım rutinime ekleyebileceğim. Retinal serumu cilt bakım rutinine ekledikten ve bir süre kullandıktan sonra deneyimlerimi paylaşacağım arkadaşlar. Retinal serumu içeren rutinler de yapacağız sizle. O yüzden takipte kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.